Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay motifli tığ işi yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanların da çok kolay yapabileceği bir model. Bakın yakadan düğmeli yaptım. Buraya 2 düğme iliği yaptım, karşısına düğmeler diktim. Bakın 4 motif ön bölüm için yapıyoruz. 2 motif yapıp birleştiriyoruz. Bir ön bölümü elde ediyoruz. 4 motif arka bölüm için yaptım. Toplam 8 motiften bu yelek örgüsünü yapıyoruz. Kolları da bakın fırfırlı yaptım. Çok güzel oldu. Bu yelek örgüsünü yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Bu yelek örgüsünü daha küçük yapmak istiyorsanız bu her motifi benim yaptığımdan birer sıra eksik yaparsanız daha küçük ölçüde olur arkadaşlar. Bu her motifi benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız daha büyük ölçüde olur arkadaşlar. 2 yaş çocuk için olur. Bu güzel yelek örgüsünde iplik olarak pembe renkli iplik kullandım. Koyu renk pembe iplik kullandım ve bu renk iplik kullandım. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. Siz bu yelek örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. Bakın birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum, oraya bakabilirsiniz. Ben bugün 6-12 ay arası çocuk için yaptım. Çocuğunuz çok kilolu olmazsa 1-2 yaş bebek de çok rahat kullanır. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve izlediğiniz videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bakın şu şekilde sihirli halka yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 2 trabzan yapıyorum. Motif başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıra başında yaptığım 2 zincirde 1 trabzan, 1 2 3 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane üçlü trabzanlar yaptık. Bakın arkadaşlar, iplik ucunu çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik ucunu şu şekilde tuttum. Bakın 1 2 3 4 yerde 2 zincir yaptık. Buralar köşe olacak arkadaşlar. İpliği kesiyorum. İlk sırayı yaptım. Krem renkli iplik ile devam ediyorum. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir 2 zincir üzerinden başlıyorum. Şu iplik ucunu da içinde şu şekilde bakın tutuyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Bu 3 zincir bir trabzan oluyor.
Bu köşeyi arkadaşlar 3 trabzan yapacağız. Şimdi 2 trabzan yapıyorum. Bu yaptığım bakın üst zincirde 1 trabzan, bununla 3 trabzan oluyor. 3 trabzan yaptım. Köşenin diğer üçlü grubunu sıra sonunda yine buraya yapacağız. Bu 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada ve burada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. Bu köşenin ilk 3 trabzanı sıra başında yaptım. Diğer üçlü trabzanda bakın buraya yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 zincir yaptım. 3. zincir ile şu şekilde tığı takıyorum. İplik aldım. Hepsini içinden çekiyorum. Bakın 4 köşe oldu. İpliği kesiyorum. İplik uçlarını şu şekilde temizliyorum. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü bu şekilde. Bu renk iplik ile devam ediyorum. Siz tercihinize göre her renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bu sırada bu köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bu boşluklara da 3 trabzan yapacağız. Herhangi bir köşeden başlıyorum. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim.
Köşede ilk 3 trabzanı sıra başında yaptım. Sıra sonunda da 3 trabzan yapıyorum, köşe oluşturuyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 3. zincir ile bakın tığı takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Bakın diğer köşe bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü de bu şekilde. Yine bu renk iplik ile devam ediyorum. Siz renk sıralamasını tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Bakın buradan başlayalım bu sefer arkadaşlar. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Köşenin ilk üçlü trabzanı bu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa ve bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın iki köşe arasına iki yerde 3 trabzan yaptım. Bir alt sırada iki köşe arasına bir trabzan oldu. Bu sırada 2 trabzanlı grup yaptık. Buraya yine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu iki köşe arasında yine iki yerde üçlü trabzanlar yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kestim arkadaşlar. Bakın her köşe arasına iki yerde üçlü trabzanlar yaptık. Pembe renk iplik ile devam ediyorum. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. Üç zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın boşluklara 3 trabzan yapıyoruz hep. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşede yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada da bu iki köşe arasında 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım.
Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Arada bakın 3 yerde 3 trabzan yaptım. Buraya sıra sonunda yine 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 3. zincire tığ takıyorum. İplik aldım. Hepsinin içinden çekiyorum. İpliği burada kesip başka renk ipliğe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben pembe renk iplik ile devam ediyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın ipliği kesmedim. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde 1 trabzan. Boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Buraya köşeye yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada da iki köşe arasında 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu köşeye son 3 trabzanı yapıyorum. Ben motifte son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu sırada bitiriyorum. Son sıra olduğu için bakın burada 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek ile bakın ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Motif büyüklüğü bu şekilde oldu. Kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 10 santimetre motif genişliği var arkadaşlar. Dediğim gibi siz yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bir veya iki sıra bu şekilde devam edip motifi bitirebilirsiniz. Aynı motiften bir tane daha yapalım. Bu motif ile birleştirelim. Bakın ben diğer motif örgüsünü hazırladım. 1, 2, 3 kenarı yaptım. Bu dördüncü kenarı sizinle yapalım. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Köşe bakın burası. Bir zincir yapıyorum. Herhangi bir köşe ile birleştirme yapabiliriz. Bakın bu köşe ile şu şekilde tığ takıyorum. İplik aldım, içinden çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bu iki kenarı birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirme yaparken bu son sırayı yapıyorum. Bakın şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. İlmek aldım, çektim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluğa tığ takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın birleştirme yerlerimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi köşeye yapacağız. Bakın bu ilmek ile birleştirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Köşeye
3 trabzan yapıyorum. Köşeyi birleştireceğiz. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu köşede bulunan 2 zincire tığ takıyorum. İplik aldım, çıkardım. Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım üçlü grup vardı bakın. 3 zincirin 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın 2 motif örgüsünü birleştirdim. Bu motiften ben bir tane daha hazırladım. Bakın bu şekilde yine 1, 2, 3 tarafı yaptım. 4. tarafı yaparken burası ile birleştireceğiz. Bakın köşede 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Köşede bulunan 2 zincir ile şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşe için buraya 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluk ile bakın birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motifleri birleştirdiğimiz gibi bunu da birleştiriyoruz bakın. Bakın köşeye geldim. Köşede 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu iki köşeyi birleştirdiğim ilmek var. Bunu şu şekilde bakın arkadaşlar. Şurada bulunan ilmek ile birleştiriyoruz. Bir zincir yapıyorum. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın 3 motif örgüsünü birleştirdik. 4. motif örgüsünde ben hazırladım. Bakın bunda 1 2 kenarı yaptım. 2 kenarı şu şekilde birleştireceğiz. Birlikte bakın. Bir kenarı bununla birleştiriyoruz. Bir kenarı bununla. Yine sıra sonunda bakın köşe için 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu boşluğu birleştireceğiz arkadaşlar. Şuna bakın köşeye tığ takıyorum. İplik aldım. Bir zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa tığ takıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada bakın 3 motifi birleştirdiğim köşe var.
burada bulunan ilmek ile birleştiriyorum arkadaşlar. Tığ takıyorum, iplik aldım, bir zincir yapıyorum, 3 trabzan yapıyorum köşeye. Bakın köşenin birleşim yeri bu şekilde oldu. Bu motif ile birleştirmeye devam ediyorum. Bu boşluğa bakın, tığ takıyorum, iplik aldım, 3 trabzan yapıyorum. Bakın son köşeyi yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşede yaptığım bu 2 zincir ile iplik aldığım içinden çektim. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, 4 motif örgüsünü birleştirdik. Çevresinden şimdi bu renk iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bakın şu köşeden başlıyorum. Üç zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar bakın tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 3 trabzan yapıyorum. Büyük bir motif yapıyor gibi yapıyoruz arkadaşlar. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer boşluklara 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda yine bakın 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak bakın birleştiriyorum. Bu renk ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Bir sırada pembe renk iplik ile çevresinden yapıyorum. Yine aynı köşeden başlayabiliriz. Bakın buradan bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Köşelerde yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonuna 3 trabzan yaptım. 3. zincire ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. İlk önce arka bölümü yapıyoruz. 3 zincir yapıyorum. Buraya bakın 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. 3'er trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Köşeye 3 trabzan yapıyorum.
3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buraya 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 zincir yaptığım bir trabzan var. 3. zincire tığı takıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda bir boşluk oluştu arkadaşlar. Sıra başında da 3 zincir yaparak dönüş yaptım. Burada bir boşluk var. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Arka bölüm örgüsünü birkaç sıra bu şekilde devam edelim. Arka bölüm örgüsünü tamamladım. Bakın bu renk iplikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitirmedik arkadaşlar. Ön bölümleri de hazırlayalım. Daha sonra önle arka bölümü birleştireceğiz. Bakın ön bölüm örgüsünü ben bu şekilde 2 motif yaptım, birleştirdim. Bakın şu şekilde 2 motif de burası için yapacağız. Burada yaptığım gibi bakın beyaz renkliden sonra 2 sıra pembe renkli yaptım. Şimdi yeşil renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Bakın şuradan başlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyoruz. 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte bakın 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer boşluklara 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu köşe için bakın buraya 3 trabzan yapıyorum. Üçüncü zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. İpliği kesiyorum. Bakın köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Diğer boşluklara 3 trabzan yaptım. Başladığım yere kadar tamamladım. Bir sırada pembe renk iplik ile yapıyoruz. Bakın arka bölümde de aynı yaptım arkadaşlar. Yeşil renkli iplikten sonra pembe renkli iplik ile devam ettik. Yine bu ilmekten başlıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada da köşe yaptım arkadaşlar. Bakın arka bölümü ölçüyorum. Genişlik aynı oldu. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 3 trabzan yaptım bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilmekleri atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üçer trabzan yapıyoruz. Bakın sıra sonunda 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. 3. zincire bir trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda bu 3 zincir yaparak yaptığım bir boşluk var. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, yaka bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Arka bölümü bakın bu renkli iplikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık. Ön bölümü 8 sıra yapacağız. Arka bölümden bir sıra fazla yapacağız arkadaşlar. Siz kaç sıra yaptıysanız ön bölümü arka bölümden bir sıra fazla yapacağız. Ön bölüm örgüsünü bu şekilde 8 sıra olarak tamamlayalım. Ön bölüm örgüsünü tamamladım. Bakın renkli iplikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yaptım arkadaşlar. Arka bölümden bir sıra fazla yaptım. Şimdi diğer ön bölümü de hazırlayalım. Bakın ben diğer ön bölümü de 2 motif yaptım, birleştirdim. Yeşil renkli iplik ile bir sıra yaptım. Pembe renkli iplik ile bir sıra yaptım. Bu yaka bölümünü yaptığımız sıradayım. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Yaka bölümünde bakın kol tarafı burası olacak. Buradan başladım. Ön bölümde bakın diğer ön bölümde de buradan başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yerde 3 trabzan yaptım. 1 trabzan yaptım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buralarda 3 trabzan yapacağız. Bakın buraya ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şuraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada da 5 yerde 3 trabzan yaptım. Buraya 1 trabzan yaptım. Geriye döndüm arkadaşlar. Burası da aynı olacak. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 yerde 3 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada sıra başında 3 zincir yaptım, geriye döndüm. 1 2 3 4 yerde 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu 3 ilmeği atlıyorum. Şu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Buradan geriye döneceğiz arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Bakın buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın yaka bölüm buranın aynısı oluyor. Siz yakayı kaç sıra yaptıysanız o kadar yapın arkadaşlar. Ben bakın bu yaka bölümünü 7 sıra yaptım. Burayı da 7 sıra yapacağız. Yakanın örgüsünü tamamlayalım. Diğer ön bölümü de bakın aynı sırada yaptım. 2 4 6 7 sıra yaptım. 2 4 6 7 sıra oldu. Bu renkli iplikten sonra 8 sıra arkadaşlar. Bakın ön bölümlerin görüntüsü bu şekilde. Arka bölüm ile ön bölümü birleştireceğiz. Bakın şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Arka bölümü ön bölümden bir sıra eksik yaptım. Bakın burayı 7 sıra yaptım renkli iplikten sonra. Ön bölümleri 8 sıra yaptım. Arka bölümde de 8. sırayı yaparken ön bölüm ile birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Bakın yerleştirmesini şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Düz tarafları dış tarafa bakıyor. Ters tarafları birbirine bakıyor. Şu şekilde ayarlama yaparsanız daha düzgün olur. Yaptığım bu 2 zinciri şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şuraya 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu yaptığım 2 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Ön bölümde şu boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Ön bölüm ile bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın şu ilmek ile 3 zincir yaparak yaptığım bir ilmek var. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Arka bölümde 3 trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Buraya da 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada omuz bölümünde ön ve arka bölümü birleştirdik. 1 2 3 4 5 yerde üçlü grup yaptık. Sıra sonunda da aynı yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 işaret yapıyorum. Buraya kadar 3 trabzan yaparak devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar 3 trabzanları tamamladım. Bakın burada 1 2 3 4 5 yerde yine 3 trabzan yapacağız. Diğer ön bölüm ile birleştireceğiz. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu işaret yaptığım sıraya bir trabzan yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Ön bölüm ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde tutuyorum. Bakın. Ön bölümün şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum.
Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 2 trabzan daha yapıyorum. Toplam 3 trabzan olacak. Bakın 3 trabzan oldu. Şu boşluk ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın buraya 3 trabzan yapıyorum. Burada yaptığım bakın 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın ön ve arka bölümü bu omuz bölümünde birleştirdik arkadaşlar. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi yan bölümleri de birleştireceğiz. Kol bölümlerini işaretleyelim. Bakın şu şekilde. İlk önce kol bölümüne işaret yapalım. Bakın bu omuzda birleştirme yaptığım yerden sonra sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. sıraya işaret yapıyorum. Santimetre olarak ölçüyorum. Bakın bu işaret yaptığım yere. 12 santimetre arkadaşlar. Bu yükseklik yeterli. Siz isterseniz daha dar kol yapabilirsiniz. Bu 14. sıraya yapabilirsiniz veya daha geniş yapmak istiyorsanız 18. sıraya işaret yapabilirsiniz. Arka bölümde de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. sıraya işaret yapıyorum. Bakın bu yan bölümleri bu işaret yaptığımız yerlere kadar birleştireceğiz. Kol bölümleri açıkta kalacak. Şuradan başlıyorum. Bakın arka bölümden başlıyorum. Bu işaret yaptığım boşluk var bakın arkadaşlar. Bu sıradan bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada üçlü trabzan grupları yapacağız. Diğer sırayı yaparken bakın ön bölümü yaparken burada yaptığımız sıra ile birleştireceğiz. Şuraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Köşeye bakın sıra sonunda 3 trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Ön bölüm ile arka bölümü birleştireceğiz arkadaşlar. Burada yaptığımız üçlü grubu ön bölümde de yapacağız. Bu sırayı yaparken bu yaptığımız arka bölüm ile birleştiriyoruz. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Örgüyü bakın şu şekilde tutuyorum. Ön bölümde bulunan şu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Birleştirme yapmak için bakın şu boşluğa tığ takıyorum. İplik alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın tutuyorum.
Şu boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Her boşluğu bakın karşı boşluk ile birleştirelim. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu işaret yaptığımız sıraya kadar üçlü trabzanlar yaparak birleştirmeyi tamamlayalım. İşaret yaptığım sıraya kadar yan bölümü birleştirdim. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada sıra başında 3 zincir yaptım. 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar yan bölümü birleştirdik. Birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü bu şekilde oldu. Burası kol bölümü olacak. Bakın ben diğer tarafı da birleştirdim. İşaret yaptığım yere kadar birleştirdim. Kol bölümü bu şekilde. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Siz de diğer tarafı bakın. Şuradan başlayacağız. Diğer tarafı yaparken ön bölümden başlıyoruz. Arka bölüme doğru devam ediyoruz. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın burada birleştirdim. Şu boşluğa değil. Şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın şu sıra düz devam ediyor görünüyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buraya 3 trabzan yaptım. Bakın yan bölümü birleştirdiğim bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burası bakın düzgün oldu arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Buraya bakın 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte bakın 3 trabzan oldu. Şuraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buraya 3 trabzan yaptım. İlk yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar burasının görüntüsü bu şekilde oldu. 2 sıra pembe renk iplik ile bakın modelleri yaptım. Diğer kol örgüsünü ben tamamladım. Bakın yan bölümü birleştirdim. Kol örgüsünü bitirdim. Uç bölümde koyu pembe renk iplik ile fırfır bölümü çalıştım arkadaşlar. Burada da aynısını yapacağız. Bu renk iplik ile yapıyorum. Bakın şu boşluktan 2-3 trabzan var. Arasından başlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2-3 trabzanın arasına arkadaşlar. 3 zincir ile birlikte bakın 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Bu bakın 3 trabzan arasındaki boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz.
3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Sıra başında yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincire ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kol örgüsü bu şekilde oldu. Şimdi bunların üzerinden bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Bakın diğer kolda da aynı yaptım arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Sonraki sırada her ilmek üzerine trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. İlmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu 2 zincir yaptığım boşluklara 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu 2 zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın kol örgüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de diğer kol örgüsünü bu kol örgüsü gibi tamamlayabilirsiniz. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Yakanın buradan başlıyorum. Bakın bu omuz bölümünü birleştirme yaptığım şu ilmekten ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın bu bir ilmeği atlıyorum. Şuraya bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyorum bakın. Bir ilmek atlıyorum. Bakın buraya bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın buraya kadar pıtırcık modelleri yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Buraya bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyoruz. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bir ilmek atlıyorum. Köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Buraya düğme ilikleri yapacağız arkadaşlar. Yerlerine işaret yapıyorum. Bakın ilk düğme iliğini buraya yapıyorum. Yaka başlangıcına. Diğerini bakın buraya yapıyorum. Ben 2 düğme iliği yapıyorum. Siz tercihinize göre tamamını düğmeli yapabilirsiniz. Bu mesafe ile 2 düğme iliği daha ayarlama yapabilirsiniz. Bu düğme iliği yapacağımız yere kadar pıtırcık modelleri yaparak devam edelim. Çevresinde hep pıtırcık modelleri yapacağız. Buraya kadar tamamlayalım. Düğme iliği yapacağımız yere kadar pıtırcık modellerini yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın bu son yaptığım pıtırcık modelinden sonra bir ilmek atlıyorum. İşaret yaptığım bu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. 7 zincir yaptım. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bu zincir sayısı kullanacak olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Bakın ben bugün bu şekilde bir düğme kullanıyorum.
Bunun geçeceği kadar zincir yaptım. 7 zincir yeterli oldu. Siz isterseniz 8-9 zincir yapabilirsiniz. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Düğme ili yapacağım yere kadar devam ediyorum. Bakın düğme ile yapacağım ilmeğe geldim. Buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5 pıtırcık modeli yaptım arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 7 zincir yapıyorum düğme iliği için. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci düğme iliğini yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bakın bu köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Yakada devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın 2 düğme iliği yaptık. Karşısına düğmelerini dikeceğiz. Pıtırcık modelleri yaparak bu sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yelek örgüsünü bitirdim. Düğmelerini diktim ben buraya. 2 düğme iliği yaptım. Tam karşılarına düğme diktim bakın. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü bu şekilde. Açık olarak görelim. Yelek örgüsünün arka görüntüsü bu şekilde. Düğmelerini takıyorum. Bakın çok güzel oldu. Kollar da çok güzel oldu arkadaşlar. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 29 santimetre. Kol altından yüksekliği ölçüyorum. 17 santimetre. Ben bugün 6-12 ay arası bir bebek ölçüsüne göre yaptım arkadaşlar. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 1-2 yaş arasında çok güzel kullanır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.